Merhaba arkadaşlar, ben Fadime. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle çok uzun zaman önce, 8-9 yıl önce çok popülerdi biliyorsunuz kare hırkalar, kare yelekler. O zamanlar ördüğüm bir hırkayı anlatacağım. Bu hırkayı ben uzun zamandır kullanıyorum. Kışın hiç olmazsa 2-3 kez giyiyorum. Bugüne kadar hiç kimsenin dikkatini çekmemişti. Ama bu yıl artık bilemem, ben YouTube'da olduğum için mi? Örgücü olduğumu anladıkları için mi? Yoksa bordo moda olduğu için mi? Bilinmez. Pek çok soru aldım. 2 kez giydim ama pek çok kişi çok güzelmiş, bu nasıl oluyor, nereden katladın, nereden diktin diye sorunca ben de dedim ki ben bunları anlatıyorum ama ne yapıyorsunuz? Diğerleriyle beraber YouTube'da aynı anda görüyorsunuz dedim. Tamam, bekleriz dediler. Böyle küçük şımarıklıklar yapıyorum kendi kendime. Bordo'nun yüzü suyu hürmetine bu yılki yükselişinden sonra bu çok da moda olmayan modeli şu an anlatıyorum. Modanın böyle karanlık yüzleri vardır efendim. Her zaman güzel değildir moda. Görüyorsunuz, zavallı hırkamı bir Allah'ın kulu 8-9 yıldır beğenmemiş. Bu yıl bir övgü bir övgü. Neyse, geçelim hırkamıza. Hırkamız görüyorsunuz kare şeklinde örüldü. Kol altlarından diktim. Daha sonra kollar ekledim. Biraz biliyorsunuz ben şöyle hırkalar seviyorum, uzun olsun. Böyle kollar ekledim. Daha sonra da ön bölümde bir bölüm ekledim. Şuradan gözükmüyor ama dikişten itibaren görebilir misiniz? Dikişimiz şurada bitiyor ama şuradan bir ön bölüm ve yaka bölümü ekledim. Ve kıvrılmaması için de hırkamın başlangıcında şuradan yukarıya doğru görüyorsunuz. Şurayı, dikişi görebiliyorsunuz. Gerçi ben birazdan bunların hepsini beyaz bir iple terleyeyim. O zaman daha güzel göreceksiniz. Şöyle bir bölüm çıktıktan sonra yanlara doğru arttırma yapıp öne de bir parça ek olarak ördükten sonra burası giydiğimde torbalanmayan bir hırka haline döndü. Bundan önce benim bir kırmızı yeleğim vardı. O da hanım dilendi mantığıyla örülmüştü. İpi çok güzeldi. Yani çok da sevinerek örmüştüm. Dedim evde giyerim, güzel olur. Bana da bir canlılık katar kırmızı. Ama onu bu mantıkla örmemiştim. Kareyi örüp dikmiştim. Her giydiğimde arkada bir torbalanma olduğu için ben onu rahat kullanamadım. Daha sonra onu başka bir şekilde değerlendirdim. Ve bunu örerken de bu ipi aldığımda da ilk aklıma gelen bu hırkaydı. Örerken de şuradaki farklılığı yapmaya karar verdim ve iyi ki de karar vermişim. Şurayı da eklememden sonra çok güzel bir hırkaya dönüştü. Rengi de güzel, ipi de güzeldi. İpim Himalaya'nın 500 gram iplerinden de. Şu an kağıdı yok, çok yıllar olduğu için. Şimdi ben arkadaşlar bunu bir terliyorum. Nerelerinin ekleme, nerelerinin dikiş olduğunu anlatabilmek için ve hemen dönüyorum. Evet, şöyle bir kaba kaba tel aldım geldim. Arkayı ne yapıyoruz arkadaşlar? Dümdüz başlıyoruz ve şu kadar ördükten sonra şurada görüyorsunuz, işaret aldım. Artış yapıyoruz. Artışımızı yaptıktan sonra da biz kareyi oluşturuyoruz. Karemiz bitiyor. Şuralardan dikiyoruz. Nerede benim iğnem? Onunla da hemen şu diktiğim bölümü göstereyim. Birazcık koyu geldi. Umarım 3 tane ışık var şu an tepemde. İnşallah birini kırmadan devam edebilirim. Kola kadar katladıktan sonra şuradan şuraya kadar da kolumuzu ölçerek, görüyorsunuz şurada dikişim var, dikiyoruz. Diktikten sonra ister kolları birleştirdikten sonra ister daha sonra birleştirin kolları, o fark etmez. Şuradaki dikişimizi görüyor musunuz? Bütün bu etek ucundan başlıyorum. Diğer etek ucuna kadar şöyle bir parça örüyorum. Bu hem arkanın daha rahat olmasını sağlıyor. Hem de böyle üst üste binen bir bölüm olduğu için de çok güzel bir ön olmuş oluyor. Bayağı bir geniş parça ördüm. Şöyle hemen ölçeyim burada ne kadar geniş bir parça örmüşüm.
Bu parçayı ayrı örmedim arkadaşlar. Kare parçamı birleştirdikten sonra içten şöyle ilmek çıkararak yanlardan bütün bu bölümü şişe dizerek, hatta o zaman misinalı şiş kullanmayı bilmediğim için 2 şişe dizerek örmüştüm. O yüzden 2 şişle örenlerde hiç yılmıyorlar, devam ediyorlar. Çünkü ben bunu 2 şişle ördüm. Hemen şuradan ölçümüzü alalım arkadaşlar. 25 santim kadar ben burayı örmüşüm. Ek örmüşüm. Çünkü bütün halde ördüm. Daha sonra da kolları örüyorum. Ve şurada tığlamalar ile de kenarları bitirdim. Buraların hepsinin detaylarını size tek tek anlatacağım. Hiç merak etmeyin. Şimdi hemen hırkamın arkasını çevireyim. Ve şurada bir etek ucunda kaç santim başladığımı söyleyeyim size. Sayı vermeyeceğim. Santim vermeye devam ediyorum. Santimi esas alırsanız daha güzel olacak. Çünkü şişiniz, ipiniz aynı bile olsa atış şeklimizden veya bol veya sık örmemizden dolayı farklılık olabilir. Onun için lütfen santimi önemseyin. Şimdi şuradan hemen başlıyorum. Şöyle düzelterek yapayım. Kaç santim? 60 santim. 1 görüyorsunuz. Başlangıç yapmışım. Bunu da nasıl bulabilirsiniz? Elinizde hangi ip varsa, bu her ipten olur arkadaşlar. Simli, pullu, bu geçenlerde benim ördüğüm bir şal vardı. Sihirli ip. Onunla bile olur. Onu da ne zaman giyersiniz? Böyle içinizde düğünlerde, derneklerde, nişanlarda, özel yemeklerde. Öyle güzel bir şık yere giderken içinize bir askılı straplez giydiğinizde bu hırkayı üzerinize alabilirsiniz. O da çok güzel olur. Ama eğer böyle farklı farklı iplerle, tüylü iplerle, simli, pullu, işte az önce bahsettiğim sihirli ip gibi iplerle örecekseniz sizin işaret almanız şu düz ipi işaretleminizden daha önemli. Çünkü ben bunu koydum, burada güzelce ölçebiliyorum. Ama onda çok zor olacaktır. Her önemli noktasını işaret alıyorsunuz, unutmuyorsunuz. Daha sonra ben bunu bu kadar ördükten sonra artış yapıyorum. Görebiliyor musunuz yaptığım artış arkadaşlar? Artış yapıyorum. Bu uzun zamandır yanımda beklediği için tozlanmış. Sıra buna anca gelebildi. Artışı ne kadar yapıyorum derseniz de hemen burayı da ölçüyorum. Şurada yandan katlayıp böyle bir köşe yapıp kıvırıp diktiğim bölüm var. Oradan itibaren artışımda şöyle bir düzelteyim şurayı. 25 santim. 25 santimde artış yapıyorsunuz. İpinizle 10'a 10 bir küçücük parça örün. Hangi ip olursa olsun. Hangi şişle örecekseniz 10'a 10 bir parça örün ve daha sonra ne kadar santime denk geliyor bir kenara kaydediyorsunuz ve daha sonra verdiğim santimleri bulabilmek için kaç ilmek bulduğunuzu kaydediyorsunuz ve o şekilde devam ediyorsunuz. Daha sonra arkadaşlar benim şuradaki artış, bir de sağda artışım var aynı şekilde de. Aynı sırada çoklu artışlar yapıyoruz. Onu da yaptıktan sonra upuzun bir parça örüyoruz. Artık oradaki uzunluk size kalmış ama hemen ben kendi parçamı ölçüyorum. Etek ucundan şuraya kadar 85 santim. Burası neresi derseniz tam bizim ensemiz. Buradan sonra zaten şu parçayı şişimize dizerek örecektik. Burası da bizim yakamız olacak. Yani tam şu an arka ortasındayız. Burayı da hemen yazıyorum şuraya. Şimdi şöyle bir parçamız olacak arkadaşlar. Şunu da iyice yaklaştırayım ben buraya. Güzel alıyordur umarım. Şöyle ortalayayım. Işıklar vuruyor. Şunları kapatalım. Evet. Şimdi biz 60 santimle başlıyoruz. Şurası başlangıcımız. Daha sonra hemen şuraya da yazdım. 16 santim boyunca bu 60 santimi dümdüz örüyoruz. 16 santim sonra sağdan ve soldan
25 santim çoklu arttırma yapıyoruz. Her iki taraftan da çoklu arttırma yapıyoruz. Ve bizim örgümüz 110 santime ulaşıyor. Daha sonra bu 110 santime ulaşan örgüyü etek ucundan, arka ortasından ölçüyorum. Şurada, şunu da kapatırsam daha güzel anlaşılacak. Çok karışıyor. Şurada arka ortasında arka yaka ortasına kadar kaç santim? Burası da 85 santim oldu. Daha sonra bu parçamız bittikten sonra güzelce kesiyoruz. Keserken de hiç böyle elimizi sıkmadan kesmeye çalışıyoruz. Bu noktadan sonra birleştirme işlemlerimiz başlıyor. Birleştirme işlemimizi de önce şuradan yapacağız. Şurada hemen bir yeni çizim yapayım ben. Hırkamızın ilk parçası bittiğinde şöyle bir görüntüsü olacak arkadaşlar. Ve görüyorsunuz şurada ben şu an böyle kabataslak çiziverdim ama tabii hırkamız bu kadar garip durmuyor. Şimdi burada ne yapıyoruz arkadaşlar? Biz şu öndeki parçayı örebilmek için şuradan başlıyoruz. Burayı da başka bir renk ile göstereyim. Şuradan başlıyoruz. İlmek al. Buradan da alıyoruz. Şöyle dümdüz oluyor. Gösteriyorum size şu an. Şuradan geliyor, ilmek almışım. Sonra arttırdığım bölümü de alıp devam ediyorum ilmek almaya. Bu ilmek alma bölümünü yapmadan önce biz şunu yapıyoruz. Hemen bunu da şöyle peçetemizle göstereyim. Buradan başladık, yukarıya kadar çıktık ve daha sonra sağlı sollu çoklu arttırmalar yaptık ve kolumuzu şuradan ayarladık ve dikişimizi dirseğimize uygun bir şekilde yaptık. Burayı da aynı şekilde yaptık. Burayı da aynı şekilde diktikten sonra biz başlıyoruz. Şuraları ben bir bantlasam daha kolay olacak. Bir bant bulup geleyim. Şimdi bizim elimizde şöyle bir dikilmiş parça olduğunu varsayıyoruz. Şuralar bizim kol evlerimiz. Burası da kol evimiz. Biz şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Şuradan başlıyoruz etek ucundan. Şuraya kadar ilmek aldık. Şuradan da devam ediyoruz. İlmeğimizi alıyoruz. Yine kol evinin olduğu, dikişin olduğu yere geldik. Yine burada çoklu arttırma yaptığımız yere geldik ve etek ucumuza geldik. Yani şuradan başlayıp boylu boyunca güzel bir ilmek alıyoruz. İstiyorsanız burada ölçerim ben. Uzun bir parça örer dikerim diyorsanız o da olur. Ama ben riske girmedim. Dedim belki uzun olur, kısa olur, sonra volanlı veya dar olsun istemem, büzüşük olsun istemem. Öyle bir parça yaptım. Şurada ışığımı da açarsam daha güzel gözükecek sanırım. Evet, sanırım etkisi de pek olmadı. Bunu yaptıktan sonra bu ön parçayı da ördükten sonra kollarımıza geçiyoruz. Bu iki uç birleştikten sonra birinci aşamamız orası. Bu hırkada kol evi dirseklerde bittiği için dirseğimizin en geniş noktasını ölçmemiz gerekiyor. Buradaki ölçüyü de dar yapmayın. Bol olsa olabilir ama dar yaparsanız giyip çıkarırken veya normal hırkanızla işte günlük hayatınıza devam ederken zorluk çekersiniz. Onun için bu ölçüyü çok güzel almanızı rica edeceğim. Bu ölçüm ve birleştirme işleminden sonra da kenardan ilmeği nasıl çıkardığımızı da göstermek istiyorum. Onu da şurada minicik bir göstereyim yeni başlayanlar için, belki ilk kez örgüye merak sardı ve ilmek kenardan nasıl çıkarılırı merak ediyor. Onu da şöyle belirgin noktalardan giriyor ve şişine ilmek alarak, ben burada beyazla gösteriyorum ama siz neyle örüyorsanız o renkle yapacaksınız arkadaşlar. Ben şu an belirgin olsun diye böyle gösteriyorum. Böyle bir ilmek çıkara çıkara uygun aralıklarla, tabii ki eğer dar aralıklarla çıkarırsanız ilmekleriniz volanlı olur. Ama eğer daha da geniş aralıklarla, mesela şu kadar sık sık yaparsanız kenar volanlı olur. Ama diyelim ki şurada biraz uzun bir bölgeden atlatarak yapayım. Şöyle bir aralıkla çıkarırsanız da bu da ne yapar? Büzüştürür, kenarı olmaz.
Dümdüz bir kenar istiyoruz. Ben bunu yıllardır kullanıyorum. Yıkanıyor sadece, hiç ütü sürmedim. İlk kullandığımda da böyle kenar dümdüzdü. Bunu söylemek istedim. İlmeğimiz kenardan böyle çıkarılarak sadece etek ucundan başlayarak ön kısma, diğer etek ucuna kadar ilmeğimizi diziyoruz ve 25 santim kadar oraya da aynı örnekten, ben şu an ikili pirinç yapacağım. Siz hangi örnekten istiyorsanız onu yapıyorsunuz ve daha sonra istediğiniz ölçüye geldikten sonra kesiyorsunuz ve kenar tığlamasını göstereceğim. Evet, tığımı da aldım geldim. Hemen devam ediyoruz. Burada önce ben şöyle bir tığlama yapmışım. Bütün ön bölüm boyunca. Etek ucunda yapmamışım. Buradan ipimi kenardan bağlıyorum. Bağlamasanız da olur. Ördüğünüz iple devam edin. Ben şu an böyle yaptığım için bağlıyorum dedim. Ağız alışkanlığı. Siz orada ipinizi kestikten sonra bu işlemi yapacaksınız. Bağlamanıza gerek yok. Burada ikili trabzan yaptım. Şöyle kenarlardan ikili trabzan yapıyorum. Bütün şişimizle ekleme yaptığımız bölüm boyunca tığlamamızı yapıyorum. İstiyorsanız etek ucuna da yapabilirsiniz. Etek ucuna bu işlem bittikten sonra yapıyoruz. Daha sonra burası bittikten sonra tersinden geliyorum. Bu tığlamayı içten yaptım yalnız. Bunu da söyleyeyim. Hırkamızın üstünden değil, içinden yaptım. Daha sonra bitti diyelim işlemimiz. Ben etek ucuna kadar geldim diyelim. Geldikten sonra şurada bir zincir atıyorum. Ve tığım rahatlıyor. Başlıyorum burada ilmek kaydırma yapmaya. Böyle kenarlara ilmek kaydırma yaparak yanları iyice netleştiriyorum ki kıvrılma falan olmasın diye. Böyle bir kenarımız da oldu. Şöyle bakayım gözüküyor mu? Böyle de bir kenar yapmışım ben bu hırkama. Benim ipim tabi burada farklı olduğu için birazcık farklı gözüküyor ama böyle bir tığlamamız da var kenarda. İstiyorsanız bunu yalancı sık iğne de yapabilirsiniz. Normal sık iğne de yapabilirsiniz. Veya istiyorsanız sadece trabzan yapıp şuradaki üstteki ilmek kaydırmayı da yapmaya da bilirsiniz. Ben sevdiğim için yapmıştım. Şimdi geliyoruz efendim kol detaylarına. Kolumuz içinde ne yaptık? Kolumuzu yine şuradan ölçü vereceğim. Dirseğimizin ölçüsünü alıyoruz. Dirseğimizin ölçüsü çok önemli. Çünkü diktikten sonra hemen kolumu bulursam iyi olacak. Diktikten sonra şurada kolumun rahatça geçebilmesi lazım. Şurası dikiş yerimiz, görüyorsunuz. Tam dirseğime kadar geliyor ve kolum da böyle uzun kalıyor. Ben seviyorum böyle ceketten, monttan çıkması da hoşuma gidiyor. Buradaki ölçüyü aldık arkadaşlar. Elimizde de 10 ilmeğe 10 ilmek ördüğümüz parçamızdan kaç ilmek oluyoru bulmuştuk zaten. Orada hemen o dirseğimizin ölçüsünde bir ilmek yapıyoruz. Diyelim ki şurası 23 santim diyelim. 23 santim ilmek yapıyoruz. Şöyle de açarak göstereyim. Bir ters bir düz ilmek yapıyorum. Ve burayı da kaç santim yapmışım? Hemen burayı da ölçeyim. Her yerimde mezro var. Ben sürekli mezro arıyorum. Gözünde gözlük olup gözlük arayanlar gibiyim maşallah. Evet, geldim efendim. Burayı da şuradan başlamışım. 12,5-13 santim kadar örmüşüm. Böyle bir lastik bölümü yapmışım. Lastik bölümünden sonra arttırma yapmadım. İstiyorsanız yapabilirsiniz, bol olsun istiyorsanız. Ama ben zaten dirseğimin ölçüsünde yaptığım için birkaç ilmek de fazladan yaptım. İçten dikiş olacağı için orayı da hesapladıktan sonra burada lastiğim böyle lastik olduğu için büzüşüyor. Şurası daha geniş gözüküyor, görüyorsunuz. Burada lastiğim ben 4 numara şişili yapmıştım. Şu bölümü de 4,5 numara ile ördüm. O yüzden de birazcık daha geniş ve yumuşak duruyor. Burası birazcık daha katı. Burada ne yaptım? Hiçbir arttırma yapmadan 4,5 numara ile yaptığım için ve artık
Pirinç buradaki kadar büzdürme sağlamayacağı için de güzel bir görünüm elde ettim ve hemen pirinç örmeye başladım. Buradaki kolumu da ben size ölçü vereyim ama herkes kendi koluna göre yapıyor. Şimdi ben burada büyük bir hırka anlatıyorum. Belki bunu küçük kızınıza yapacaksınız. Sevebilir. Şu lastikten itibaren de görüyorsunuz minik bir kol bu. 20 santimde burayı örmüşüm arkadaşlar. Daha sonra kolumuzu yandan dikiyoruz ve şurada görüyorsunuz bedene birleştiriyoruz. Zaten bedenin şu bölümlerini birleştirmiştik. Önünü de örmüştük. Geriye hiçbir şey kalmıyor ve bizim hırkamız bu kadar kolay. Hemen şurada kol ölçülerimi de yazıyorum. Kolu şurada bir kez daha üzerinden geçmek için çizdim. Ölçümüzü buradan almıyoruz arkadaşlar. Dirsekten alıyoruz. Dirsek ölçüsü artı 4, 5, 6 ilmek. Artık burada ne kadar bolluk istediğiniz önemli. Yani ben 13 santim lastik yaptım. Bir ters bir düz. 4 numara şiş ile lastiğimizi yaptık. Benim hırkam şuralarda bitiyor. İstediğiniz uzunluğa göre yapabilirsiniz. Bu illa böyle olacak diye bir şey yok. Daha sonra arttırma yapmadan üst bölümde 4,5 numara şişe geçiyorum ve ikili pirinç örmeye başlıyorum. Burası şuradan şurası çizebilirsem çok güzel olacak. Şuradan şurası 20 santim arkadaşlar ve burası da pirinç. Bunu da böyle detayla gösterdikten sonra şimdi gelelim ikili pirinç nasıl yapılıyordu kısmına. Pirinç örneği içinde, ikili pirinç içinde ben şişime ilmeklerimi attım. İstediğiniz yöntemle atabilirsiniz, hiç fark etmez. Hemen başlıyoruz. Bir ters bir düz örmeye. Çok kolay. Sadece tek farkı nedir? Normal pirinçte her sırada yön değişir. Tersin üstüne düz, düzün üstüne ters yapılır. İkili pirinçte iki sırada bir değişir. Birinci sırada tersin üstüne düz, düzün üstüne ters yapılır. Tersinde örerken örgümüzü tersin üstünü ters, düzün üstünü de düz yaparız. Bu kadar kolaydır. Böyle bütün şişimizin boyunca bir de şunu da söylemek istiyorum. Bu benim aldığım ilmeğin en sonuncusu böyle bir bolluklu oluyor. Ben onu şöyle bir çevirip daha güzel hale getirdiğimi düşünüyorum. Bu da böyle bir minicik püfümüz olsun. İlla yapmak zorunda mısınız? Hayır, ben orada bolluk, başlangıçta bir bolluk olmasından hoşlanmadığım için yapıyorum. Şimdi şöyle bir göstereyim. Bir ters bir düz lastiğimiz var. Lastik şeklinde örmüyoruz. Hemen ne yapıyorum? İkinci sırayı örüyorum. İkinci sırada ne yapıyorduk? Düzün üstünü düz, tersin üstünü ters örüyoruz. Örgümüzün tersindeyiz. Bu sırada böyle devam ediyor. Devam ediyorum. Şu an aynı ipten örmüyorum arkadaşlar. Elime bir amigurumi ipi geçti. Onunla örüyorum. Bu ipin aynı kalınlığında olan ipler maalesef şu an elimde değil. Çok uzun zaman önce ördüğüm için kalmamış hiçbir şey. Şimdi şöyle bir görüntümüz var ikinci sırada. Üçüncü sırada işlem başlıyor. İlk ilmeklerimizi her zaman örmeden alıyorum. Kenarlarda bir işlem, artış, eksiltme yapmayacaksam. Burada ikinci ilmeğimiz ters. Tersin üstünü düz örüyorum. Yandaki ilmeğimiz düz. Düzün üstünü ters örüyorum. Bu böyle tersin üstünü düz, düzün üstünü ters öre öre birinci sıramızı oluşturuyoruz. İkili pirinç adından da anlaşılacağı gibi ikili sıradan oluşan bir pirinç örneği.
Geldik 4. sıramıza. Baştaki ilk şişe ilmek atma sıramızı saymadım. 4. sıramızdayız. Şimdi ilk ilmeğimi yine aldım. İkinci ilmeğimiz ters. Tersin üstünü ters örüyoruz. Düzün üstünü de düz örüyoruz. Bu sıramızda böyle devam ediyor. Örneğimiz yavaş yavaş kendisini belli etmeye başladı. Zevkli de bir örgü ama koyu renklerde biraz zor olabiliyor. Hele ipiniz ince ise, ama açık renklerde gördüğünüz gibi çok güzel. Özellikle bebek kıyafetlerinde çok severim ben bunu. Şimdi burada geldik. İkinci sıramızı da yapmış olduk. Yine bizim terslerimiz ve düzlerimiz değişecek. İlk ilmeğimi aldım ve burada ipimi öne atıyorum ve düzün üstünü ters örüyorum. İpimi arkaya atıyorum, tersin üstünü düz örüyorum. Bu böyle bütün hırkam boyunca devam etti. Sadece yanlarda tığlamalar ve kol uçlarında, kol ağızlarında bir ters bir düz lastikler dışında bütün hırkamı bu şekilde ördüm. İstediğiniz örneği bu hırkada uygulayabilirsiniz. İstediğiniz her ipi de kullanabilirsiniz. Kullanışlı bir hırka. Yıllar önce örüp bordonun yüzü suyu hürmetine bu sene dikkatleri üzerine çeken hırka. Böyle bir örneğimiz vardı. Hemen kaç gram ip kullanmışımı yazıyorum ve dönüyorum. İpim Himalaya yarnının akrilik yün bir ipiydi. Gram olarak 650 gram gitti ama her zaman söylediğim gibi örüşümüzden, şişimizden, yünümüzden bu farklılık gösterir. Lütfen burayı unutmuyoruz. Şişte sadece kol ağzı lastiğinde 4 no şiş kullandım. Diğer bölümlerde 4,5 numara şiş kullandım. Tığım da 3,5 numara idi. Yıllar olmuş, tığ nereden hatırlıyorsunuz diyecekseniz, elimdeki en kalın tığ 3,5 numaraydı. O yüzden çok net hatırlıyorum. Hırka biraz karışık görünüyor olabilir ama çok kolay, bir peçete yardımıyla siz de bunu birleştirdikten sonra hırkayı örebilirsiniz. Bu hırka 38-42 beden arası içindir. Herkesin kendi bedenine uyarlayabileceği çok kolay bir hırka. Dilerim işinize yarayan, hoşunuza giden bir model olmuştur. Çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.